Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda Boya BY-M1 yaka mikrofonunu test edeceğiz. Kapalı ortamda kaydettiğimiz Boya M1 ile kamera mikrofonu arasındaki farkı sizlere bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Şimdi videoya geçebiliriz. Şu an sesimi duyduğunuz mikrofon Boya M1 üzerinden kaydedilmektedir. İsterseniz bir de şimdi kamera mikrofonundan çıkan sese bakalım ve arasındaki farkları konuşalım. Şu an ise kamera üzerindeki mikrofondan konuşuyorum sizlere ve tekrardan Boya M1'e geçiş yapıyorum ki daha sağlıklı size sesimi ileteyim. Kamera sesleri çevresel seslere daha fazla duyarlı olduğu için kameradan ses kaydı alırken daha fazla yüksek sesle konuşmamız gerekecek. Ben az önce kapalı ortamda kayıt yaptığı için çok fazla yüksek bir sesle konuşmadım ki bu farkı çok fazla görememiş olabilirsiniz. Kamera seslerinde çok fazla yüksek sesle konuştuğumuz için duyarlılığı daha fazla olacak ve distortion'lı, pik bir ses yapacağı için kaliteli bir ses elde edemeyeceksiniz ve ayrıca ortam sesinde duyacağınız için konuşmacının sesini net duyamayacaksınız ki yaka mikrofonuyla konuşmacıyı daha net duyabilirsiniz ki bu Boya'daki özelliklerden biri de bu. Çevresel sesleri azaltarak sizlerin kendi konuşma seslerinizi size iletmesine daha iyi olanak sağlıyor. Fiyat performans olarak bakacak olursak en iyi fiyat performans aralıklarında tercih edebileceğiniz bir yaka mikrofondur. Dış ortamda kaydedeceğiniz bir sesi de çevre seslerini azaltarak sizlere daha kaliteli bir ses sunacaktır. Boya BY-M1 modeli az önce bahsettiğim gibi tamamen bir fiyat performans ürünüdür. Boya BY-M1'de pahalı mikrofonlarda bulduğunuz tüm özellikleri ucuz Boya serilerinde elde edebiliyorsunuz ve tamamen dediğim gibi bir fiyat performans ürünüdür. Benim en çok beğendiğim özelliklerden bir tanesi de Boya M1'in 6 metre uzunluğunda kablosu olmasıdır ki herhangi bir uzatıcı aparat kullanmadan 6 metrelik kabloyla bir röportaj, bir sunum tarzında sunucuyla konuşabilirsiniz. Diğer piyasada bulduğunuz yaka mikrofonların ortalama kablo uzunluğu 1,5 metre ile 2 metre arasındadır. Ki bunlara ekstra uzatıcı kullanmanız gerekebilir. Bu da arada çıkarak cızırtı vesaire konnektörlerin bozulmasıyla sizlere sıkıntı yaratabilir. Şöyle de bir soru yöneltebiliriz. Neden kablosuz mikrofon değil de kablolu yaka mikrofonu? Kablosuz mikrofonlarda ekstradan bir güç harcadığı için belpekler pil ihtiyacı duyuyor. Biz ne kadar bunları kontrol etsek göz ardı da edebiliyoruz ve kayıt ortasında biz kayda devam ederken pilimiz bitmiş olabiliyor. Bundan dolayı yaka mikrofonları daha sağlıklıdır ki Boya M1 modelinde 6 metre dediğim az önce de bahsettiğim gibi 6 metre kablo uzunluğuyla bunu çok rahat elde edebiliyorsunuz bu rahatlığı. Kutu içeriğinden bahsedeyim sizlere. Bir adet sünger çıkıyor. Dış ortam ve ev ortamında da olsanız bir rüzgara maruz kalabiliyorsunuz ve sünger bunu minimize etmek için kullanılıyor. Çok fazla rüzgarlı alanlarda yaptığınızda bu tabii ki faydalı olmayabilir ama genel orta şiddetli bir rüzgarda sünger dış ortam seslerinden sizleri kurtarıyor. Bir adet LR44 modelli bir pil çıkıyor ki bu da Boya M1'i kamera gibi ürünlerde kullanacağımız zaman bizlere güç elde etmemizi sağlıyor. Bir de şu şekilde göstereyim size. Boya BY-M1 kullanımı çok basit bir mikrofondur. Şu şekilde bir ara aparatı var. Şöyle daha yakından göstereyim istiyorsanız. Şurada bir switch var. Switch kırmızı iken telefon ve bilgisayar, tablet üzerinden kayıt alabiliyoruz. Switch'i yukarı doğru çevirdiğimizde yeşil olduğunda ise kamera, DSLR kameralar üzerinden kayıt alabiliyoruz. Bir adet 6.3 mm dönüştürücü çıkıyor. Bu da profesyonel sistemlere girişlerinde kullanılan bir giriştir. Jack olarak tabir ettiğimiz. Biz şu an telefonlarımıza, laptoplarımıza 3.5 mm yani 3.5 mm konnektörle giriş yapıyoruz. Bu 3.5 mm'yi 6.3 mm'ye çevirerek profesyonel cihazlarımıza giriş yapabiliyoruz. Bir adet suni deri kılıf çıkıyor içerisinden. Bu da yaka mikrofonumuzun daha toplu durmasını, bütün aparatlarını içinde bulundurmamızı ve taşıyıcı çantasıyla taşımamızı sağlıyor. Teknik özelliklerinden bahsedeyim isterseniz biraz size. Polaritesi çok yönlü, her taraftaki sesi alabiliyor.
Kondansör özelliği sayesinde ise sadece dik açıdan değil daha fazla geniş açıdan da katılımcıların sesini alabiliyor. Şu şekilde söyleyeyim, yanınızda bir konuşmacı var. Bu konuşmacıyla konuşurken onun sesini sadece normal dinamik bir mikrofonla dik açıdan alabilirsiniz. Kondansör bir mikrofonla daha geniş açı aldığı için yanınızdaki konuşmacının sesini de yayına atabilirsiniz. Frekans aralığı 65 Hz ve 18 kHz arasında ses kaydı alabiliyor. Bu da gayet yeterli bir frekans aralığı. Sinyal gürültü oranı 74 desibel. Yüksek gürültülü ortamlarda bile sesinizin daha net olması ve daha anlaşılır olmasını sağlayabiliyor. Misal örneğin dış ortamda bir çekim yapıyoruz. Trafik gürültüsü, ortam gürültüsü ister istemez olabiliyor. Bu sinyal gürültü oranı dış ortam seslerini azaltarak sizin sesinizin daha net çıkmasını sağlayabiliyor. Çıkış empedansı 1000 ohm, yani şu demek 1000 ohm ve altındaki bütün cihazlarda bu Boya M1 yaka mikrofonunu kullanabiliyorsunuz ve bu sayede kamera, cep telefonu, bilgisayar, tablet gibi ürünlerinizde Boya M1'i kullanabiliyorsunuz. Çıkış empedansı 1 ohm ve altı ürünlerde Boya M1'i kullanabilirsiniz. Az önce de bahsettiğim gibi en büyük ve en avantajlı bakılabilirse kablo uzunluğu 6 metre kablo uzunluğuna sahip Boya M1. Ağırlığından bahsedecek olalım istiyorsanız sizlere 20.5 gram ağırlığında taşırken hissetmeyeceğiniz bir ağırlık, aslında cebinizde bile taşıyabileceğiniz bir ağırlık. Bu konuda da size hiçbir yük sağlamıyor. Az önce Boya M1 6 metre kablo dedim tabii ama bu kabloyu toplarken üzerinde bir cırt da mevcut. Bu cırtla Boya M1'in kablosunu sıyırabilir ve korunaklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Piyasadaki fiyat aralığından da bahsedeyim istiyorsanız sizlere. Şu an benim en son Aralık ayındayız. Benim en son aldığım zamanlarda 125 lira en düşük fiyat. Araştırdığımda 180 lira ise en yüksek fiyat karşıma çıkan fiyatlar. Yaka mikrofonu ile çekim yaparken dikkat edebileceğiniz bazı unsurlardan bahsedeyim isterseniz sizlere. Yaka mikrofonu ile çekim yaparken benim şu an mesela sakalım uzun, sakalımı kaşırsam bunun genel bir yaka sesimi aldığı için sakal sesimi de alacaktır. Bunlara dikkat edebiliriz. Üzerindeki kıyafet kırışmış veya gömlek giydiysem kırışıksa bunu düzeltirken yaka mikrofonu bu düzeltme sesini alacaktır. Buna dikkat edebiliriz. Uzun saçlı bayan arkadaşlarımız da yaka mikrofonu kullanacağı zaman saç kafa kımıldatmalarında bu sesler yaka mikrofondan duyulacaktır ki özellikle kondansör bir mikrofon kullanıyoruz şu an. Burada bunlara dikkat edebiliriz. Boya BY-M1 içerik üretici arkadaşlar için kullanabilecek en uygun fiyatlı yaka mikrofondur. Kanalımıza abone olup videoları beğenip bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi seyirler.